Odyssey filminin esas alındığı Odysseus destanındaki bazı metinlerin İncil'in metinlerini etkilemiş olabileceğini, aslında İncil'in metinlerindeki bazı hikayelerin tamamen neredeyse Odysseus destanından alındığını söylüyor. Dennis MacDonald'ın kitabı mesela şunlardan bahsediyor. Evet, şimdi yakın zamanda gösterime giren Odyssey filmi tabii Odysseus destanını konu alıyor. Bu Odysseus destanının da içinde olduğu bazı mitoloji kitaplarından sizlere bahsedeceğim. İlginç iddiaları olan kitaplar da var. Hadi gelin başlayalım. Evet, şimdi önemli mitoloji kitaplarından bir tanesi Barry Powell'ın kitabı. Çok kült bir kitap. Önemli bilgilerin olduğu klasik mitoloji. Mesela mitosların doğasıyla başlıyor. Yaratılış mitosları, Zeus'un yükselişi, tanrı ve tanrıçalardan bahsediyor. Afrodit, Artemis, sonra Hermes, Pan, Hephaistos bunlardan bahsediyor. Ölüm mitosları. Truva Savaşı ve Odysseus destanından da detaylıca bahseden bir kitap. Aeneas destanını, işte Roma destanlarını, onlardan bahsediyor ve perspektifler var. Çok ilginç bu. Mesela İncil'e göre yaratılış hikayesi ve neredeyse günümüze kadar da geliyor. Gerçekten çok detaylı bir kitap. Yüzüklerin Efendisi Tolkien'in modern kahramanından bile kitabın sonlarına doğru bahsediyor. O yüzden ilginç bir kitap. Bir diğer kitabımız bir Amerikalı akademisyen, İncil araştırmacısı Dennis MacDonald'ın gerçekten tartışmalara yol açan bir kitabı akademik çevrede. Homeros destanları ve Markos İncil'i. Şimdi burada iddia ettiği şu, daha doğrusu söylediği, Odysseus destanı, bu Odysseus destanının, Homeros'un Odysseus destanının aslında bu metnin İncil metinleriyle benzeşmelerinden bahsediyor. Çok benzerlerini bulmuş hatta zaten. Kitabında da şunu söylüyor. Yani bunu bana söylerlerdi diyor Dennis MacDonald. İncil metinlerinin aslında Odysseus destanında bazı karşılıklarının olduğu, yani bunlardan bahsediyor. Hep onu söylerlerdi diyor. Fakat ben buna çok aldırış etmezdim. Ancak araştırmaya başladığımda şaşırtıcı benzerlikler görmeye başladım diyor. Tabii bunlar şuna da dayanıyor. Kültürel bir etkileşim sonuçta. Evrensel bir köprü kuruyor bu iki metin arasında. İki metin arasında büyüleyici edebi bağlar olduğu da düşünülebilir. Bu benzerlikler insanlığın ortak anlatım gücünün ne kadar güçlü olduğunu gösterirken dönemin edebi dilinin Akdeniz'in ortak anlatı kültüründen esintilerini de barındırıyor açıkçası. Şimdi filmde neler vardı mesela? Odysseus mesela bir gemi sahnesi var ve burada birisi yüksekten düşüp orada ölüyor. Şimdi sarhoşluk ya da dikkatsizlikten ölüyor burada. Odysseus destanında da bunun çok benzerini biz görüyoruz. Genç gemici Elpenor'un çatıda uyuyakalıp uyandıktan sonra çatıdan aşağı düşüp öldüğünü görüyoruz. İncil'de nerede görüyoruz? Pavlus'un mektuplarında görüyoruz bu. Pavlus'un Troas'taki uzun vaazı sırasında Eutius adlı bir genç uyuyakalıp dalarak 3. kattan aşağıya düşüp ölüyor. Mesela bu gerçekten benziyor. Dennis MacDonald'ın da dediği gibi kitabında bundan bahsetmiş. Sonra mesela filmde Odysseus evi İthaka'ya gizlenerek dönüyor. Tanrıça Athena tarafından tanınmaz bir dilenci olarak sarayına geliyor. Sonrasında krallığını geri kazanıyor. Luka İncil'inde de savurgan bir oğul var. Uzaklara gitmiş bu küçük oğul. Tüm servetini harcayıp geri dönüyor. Daha sonra aç ve sefil, perişan, adeta bir dilenci kılığında geliyor. Onu uzaktan gören babası oğluna merhametle sarılıyor. Bu sevgi, bağışlanma ve yeniden kabulün sembolü de oluyor. Bunu da söyleyebiliyoruz biz. Peki başka neler var? Mesela filmde Odysseus aralarında mesela fırtınalarla boğuşuyor. Denizde fırtınalarla boğuşuyor. Biz bunu Odysseus destanında da görüyoruz. Çok benzerini. Filmdekini zaten çok güzel yapmışlar Christopher Nolan. Peki Pavlus İncil'inde de var mı? Evet. Pavlus'un gemide 3 kez gemi kazası geçirdiğini bizzat kendisi bundan bahsediyor.
Bir gece bir gündüz diyor açık denizde kaldım diyor. Sonra Malta'da bunlar yine bir deniz kazası geçiriyorlar. Pavlus'un da başına denizlerde çok acayip olaylar oluyor. Zar zor kıyıya falan çıkıyorlar. Şimdi Deniz MacDonald'ın dediği biraz doğrulanıyor. Fakat tabii dediğim gibi tartışmalı bir kitap ve onun görüşlerini yansıtıyor zaten. Akademik çevrede de dediğim gibi çok tartışmalara yol açtı bu kitap. Şimdi diğer bir kitabımız Roma mitolojisi. Roma mitolojisi kitabı biraz da yeni başlayanlar için biraz da basite indirgenmiş bir kitap. Temel bir kitap açıkçası. Roma mitolojisini merak edenler için. İşte neler diyor mesela Antik Roma medeniyetiyle başlıyor. Sonra Roma Hun destanı ve dişi kurt motifini burada çok güzel incelemiş. Roma mitolojisini etkileyen dini mitolojiler var. Sonrasında özgün Roma İtalik tanrılarla devam ediyor. Antik Roma mitolojileri Aenas tabi burada öne geçiyor. Mars savaş tanrısı Vesta rahibeleri ki biliyorsunuz Roma'da da bundan bahsetmiştik. İşte Remus'la Romulus. Burada Remus'la Romulus mitinden de bahsediliyor zaten. Mars savaş tanrısı işte Vesta rahibesi işte hamile kalıyor. Daha sonrasında gelişen olaylar. Remus'la Romulus'tan da detaylıca bahsedilen Roma mitolojisini de tavsiye ediyoruz. Tabii Odisea destanını tavsiye etmeden olmaz. Şunu söyleyelim hemen tabii. Bu Truva atı olayı. Truva atı olayı Homeros'un İlyadası'nda asla geçmiyor. Homeros'a atfedilen Odise'ye bazı araştırmacılar, Homeros filologları filan kimisi de işte aynı dilden çıkmadığını söylüyorlar Odise'nin. Belki Homeros yazmadığını söylüyorlar. Onu da dikkatinizi çekerim. Bu da ilginç bir detay. Mesela Truva atından burada kısaca bahsediliyor Odisey destanında ama asıl biz Truva atındaki bütün bilgileri nereden alıyoruz? Bir sonraki kitabımız şimdi asıl ona geleceğiz. O Aenas destanı orada geçiyor. Burada da geçiyor Truva atı. Mesela burada ne diyor? Haydi şimdi geç başka bir konuya. Şu tahta at olayını anlat şimdi bize. Atene'nin yardımıyla Efes yaptırmıştı. Onu hani böyle devam ediyor. Tahta attan da burada Odysseus destanında böyle bahsediyor ama kısa dediğim gibi bahsediliyor. İşte dediğim gibi neye geliyoruz? Aenas destanı. Roma mitolojisinin işte milattan önce 1. yüzyılda Augustus tarafından Vergilius'a yazdırılan Aenas destanı. Diyor ki Augustus bizim diyor devletimizin işte destanlarını yaz diyor. Vergilius da o zaman elindeki kitaplara açıyor, bakıyor, bulmaya çalışıyor ve bulduklarını da işte burada topluyor. Mesela burada da Truva atı geçiyor. Truva atı ile ilgili detaylar var burada. Buydu Kalkus'un buyruğu diyor mesela zedelerseniz eğer saygısızlık ederseniz şimdi Minerva'nın armağanına başına büyük bir felaket gelir. Dilerim önce onun başına versin tanrılar diyor. Koca Priamos'un krallığının ve Troyalıların ama atı sokarsanız kendi ellerinizde kenti içine büyük bir savaşla Troya yayılacak. Asya'dan da Pelagos surlarına dek. Torunlarımızın kaderine böyle sürecek diyor Aenas destanında. Devam ediyor. Truva Savaşı'ndaki o atla ilgili şeyleri dediğim gibi her şeyi Aenas'tan alıyoruz. Tabi en başta da kendilerini Romalıların işte Truva'ya köklerimiz Truva'dan geliyor. Aslında biz Anadolu'lu bir halkız demeye getiriyorlar. Ve bunun önceli de var. Önceli neresi zaten? Sezar'da biz bunu görüyoruz. Sezar kendisini İlyon, Julius Caesar'a da oradan geliyor. Daha önceki videomuzda da bahsetmiştik zaten. Bu arada bir önceki videomuz bazı YouTube kısıtlamalarına girdiği için sanırım çok fazla önünüze düşmedi. Truva Savaşı'nı detaylıca anlattık ve Truva Antik kentinde o Truva Savaşı'nın yaşandığı düşünülen surların hangileri olduğunu da detaylıca bir şekilde anlattık. Yani Truva Antik kentine gittiğinizde, kente girdiğinizde o Truva Savaşı'nın yaşandığı düşünülen surları katman olarak o tarihlere denk gelen ve arkeolojik bilgilerinde örtüştüğü bölümleri bulabileceksiniz. Bir önceki videomuzda Truva Savaşı'nı anlattığımız bir önceki videomuzda bulabilirsiniz. Bir diğer son olarak şunu da ekleyelim, bir kitabımız daha var. Platon Phaedros. Bu kitapta da biz neyi görüyoruz? Bu kitapta da işte şimdi bulacağım onu mesela
Pantheon'un kubbesindeki o açıklık mesela burada yansımasını buluyor. Şöyle söylüyor Phaedros, biz bunu buradan biliyoruz. Ölümsüzler göğün en üst kısmına ulaştıkları zaman dış kısma, yani göğün diğer tarafına geçerler diyor. İşte göğün diğer tarafına geçerler dediği mesela mitolojik olarak Romalıların bu Pantheon veya işte pagan düşüncesinin, mitolojinin o tepedeki açıklık aslında burada yansımasını buluyor. Böyle söyleyebiliriz. İlginç bir bilgi. Platon'un Phaedros kitabında biz bunu görüyoruz. Göğün diğer tarafına geçerler ve döngü kendilerini çevirdikçe dışarıda olan biteni izlerler diyor burada Phaedros. Biz bunu başka nerede görüyoruz? Ülkemizde de var aslında. Yani tabii Pantheon var mı diyeceksiniz. Bir Pantheon'umuz yok ama ona benzer yapılar var. Mesela Bergama'daki Serapis Tapınağı'nın, hatta bir tanesi de sonradan camiye çevrilmiş, 2 tane yanında yuvarlak kulesi vardır. Oraya gittiğinizde tepesinin açıklık olduğunu göreceksiniz. İşte hepsi buna dayanıyor. Mitolojik anlatılara, Phaedros'un anlatılarına dayanıyor. Aynı zamanda şunu da söyleyelim. Başka takipçilerimiz de söylemişlerdi bunu zaten. Mimari açıdan da bir gereksinimdir. Bir kubbede böyle tepede bir açıklık açarsanız baskıyı daha azaltıyorsunuz ve kubbenin yapısal olarak daha stabil hale, statik açıdan güçlü kalmasını sağlıyorsunuz. Böyle bir mimari gereksinimi de vardır o tepedeki açıklığın, yani bunu da söyleyelim. Bir metal vardır hatta Pantheon'da onu geçen. Peki başka nerede vardı? Yine Bergama'da aslında, orada Asklepion'da bir tapınak var. O tapınağın da üstü Roma döneminde açıkmış. Belki bunun bir benzerini İstanbul'da da olabilir. Onunla ilgili bir de yayınımız olacak. Sizlere hem bu ilginç Odysseus'un İncil'deki yansımalarını, işte Dennis MacDonald'ın kitabından örnekler vererek onun kitabını ana hat olarak size anlatmaya çalıştık. Mitoloji kitaplarına sizlere bahsetmeye çalıştık. Görüşmek üzere.